Denemeler adlı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Melike Kebelioğlu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıfta okuyorum. Üniversitemizin bizlere sunmuş olduğu SSP 900 dersi kapsamında grup arkadaşlarımla beraber daha önce düşünülmemiş bir proje düşündük. Projemizin adı Engel Tanımayan Denemeler. Ben de bu projede grup lideri olarak görev almaktayım. Projemizdeki amaç, üniversite sınavına hazırlanan, görme ve işitme engeline sahip olan öğrencilerimizin bireysel başarılarını artırmak adına sesli deneme sınavı oluşturmayı düşünüyoruz. Grup arkadaşlarımla beraber umarım faydalı içerikler üretir ve sizlere daha fazla destekte bulunuruz. Engel olma, destek ol. Herkese merhaba. Engel Tanımayan Denemeler kanalımıza hoş geldiniz. Ben Simge Güngör. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu kanalın da kurucularından biriyim. Kanalımız Sosyal Sorumluluk Projesi SSP 900 dersi için üretilmiştir. Projemizin adı Engel Tanımayan Denemeler. Projemizin amacı üniversite sınavına hazırlanan görme ve işitme engeline sahip öğrenciler için sesli deneme oluşturmaktır. Projemizi araştırmalarımız sonucunda gerçekleştirme sebebimiz lisede bir arkadaşıma yardımcı olduğum ve onların sınavlar konusunda yardıma ihtiyacı olduğu fikrinden ortaya çıkmıştır. Merhaba arkadaşlar. Adım Ertan. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okumaktayım. 3. sınıf olduğumuzda bizim okulumuzda SSP projemiz var. SSP 900 dersi adı altında. Biz bu projeye tabii başlamadan önce ilk başta proje seçimlerimiz falan oluyor. Bu proje seçimlerinde 3 arkadaşız biz. Sürekli böyle projeler falan düşünüyoruz. Acaba neler yapabiliriz falan. İnternete giriyoruz böyle. İnternet üzerinden de projeler falan düşünüyoruz. İşte çok farklı SSP projeleri falan gördük. Çok güzel projeler de vardı gerçekten işlerinde. Ama aynı zamanda işte 2021 yılındayız şu anda. Covid-19 hastalığı diye bir hastalık salgın var şu anda. Böyle bir salgında olduğu için dışarıya falan da işte çıkıp böyle etkinlik falan yapmak, insanları toplamak falan biraz daha zor oluyor. Bu yüzden işte dedik ki işte ne yapabiliriz falan böyle. 2 haftalık bir düşünme süremiz oldu. İşte farklı şeyler düşündük, farklı şeyler okuduk, araştırdık falan böyle. En son bizim bir Simge arkadaşımız vardı. Sağ olsun bu projenin başlamasına sebep olanlardan bir tanesi de o. Ya dedi ki ben dedi ilkokuldayken dedi benim dedi bir arkadaşım vardı dedi. O arkadaşım dedi işte engelliydi şey dedi hani görme engelli olduğu için dedi. Sınavlarını falan dedi. Ben dedi ona işte sınav zamanında dedi. Sınavlarımızı bitirdikten sonra onun sınavını özel bir şekilde ben ona seslendiriyordum, okuyordum. O da sınavı o şekilde oluyordu dedi falan. İşte biz de ne yapabiliriz tarzında falan düşündük böyle. Hani dedik ki sonuçta engelliler için bir şey yapmak onlar için daha iyi olacağını kanaatine vardık. Sonra dedik ki Melike arkadaşımız vardı. O da dedi ki araştırdım ben dedi. Mesela hani sesli kitap falan okumayı düşünüyorduk ilk başlarda. Onları hani onlar kitap okuyamadıkları için. Dedik ki en azından hani onlar da dedim biz de sesli bir kitap falan okuyalım falan tarzında düşündük. Sonra baktık ki işte seslendirilmiş kitaplar falan genelde günümüzde çok fazla yaygın. Hani biz de dedik ki olmayan bir şey olsun dedik. Hani olan bir şey olmasın dedik. Sonra Melike arkadaşımız araştırmıştı. Dedi ki böyle böyle dedi seslendirilmiş deneme sınavı falan ben baktım dedi. Yani hiç yok dedi rastlamadım falan dedi. Biz de dedi işte üniversite sınavı var dedi. Dedik ki biz seslendirilmiş sınavı, deneme sınavı yapalım falan dediler. Sonra dedik ki işte tamam bu güzel fikir olur yapalım falan dedik. Ama önce işte hani acaba işte soruyu nasıl seslendirmemiz gerekiyor falan. Yani içine girince insan gerçekten anlıyor. Hani sonuçta bizim işte görebiliyoruz, ellerimiz, ayaklarımız tutuyor, işte kulaklarımız duyabiliyor falan ama tabii bu bizde olduğu olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani gerçekten çok zor arkadaşlar. Hani o projeyi biz başladık, seslendirmeye çalışıyoruz. Soruyu acaba hani şekilli bir soru çıkıyor, o soruyu nasıl seslendirebiliriz falan böyle. Hani bir tane soru üzerinde ben 8 dakika 10 dakika düşündüğümü şey yapıyorum. Yani diyorum acaba nasıl seslendirsem o şekilde anlatabilirim falan. Gerçekten hani ben gördüğüm halde, işitebildiğim halde, duyabildiğim halde gerçekten o soruyu seslendirmek için bile yani çok zor çaba harcıyorum. Yani gerçekten arkadaşlar zor. Hani onlara yardım etmemiz gerekiyor. Hani onlara dışlamamamız gerekiyor. Onları görmemezlikten gelmememiz gerekiyor. İşte yarın bizim de o duruma düşmememiz gibi bir durum olmayabilir. Yani biz de o duruma düşebiliriz yani. Her an o şekilde olabiliriz. Hani biz bir tane seslendirilmiş deneme yaptık. İşte inşallah bu videoyu izleyip gelecek senelerde başka seslendirilmiş denemeler de olur.
Biz onu umut ediyoruz. İnşallah SSP projesi olarak biz bunun bir başlangıcını yaptık. Bizden sonra gelen arkadaşlar da böyle bir SSP projesi seslendirirse işte belki 10 tane belki 20 tane deneme sınavı bu şekilde sesli bir şekilde olursa hani onların da çok rahat bir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan bu şekilde deneme sınavını seslendirilmiş deneme sınavını yaparak belki bir nebze de olsa hayatlarında kolaylık olmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Maskenizi takmadan dışarıya çıkmayın. Eve geldiğinizde ellerinizi güzel bir şekilde dezenfekte yıkamayı unutmayın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, projemizin tanıtımı bu şekildedir. Bu projede bize destek olursanız ekipçe çok seviniriz. Hiçbir öğrenci engeli yüzünden dışlanmamalıdır. Bu projeyle engeli yüzünden dışlandığını hisseden tüm öğrencilere ulaşacağız. Hepinizin yanındayız.